Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk ajurlu çok güzel, çok şık bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. İpim bu şekilde. Hemen göstereyim. Renk kodu burada yazıyor. 230 metre akrilik bir ip kullandım. Hemen bir kenara alıyorum bunları. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de şöyle. Çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu hanımlar. Bu şekilde. Patiğimizin tabanı, topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimizi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Bu her zaman olduğu gibi burun kısmından başlayacağız patiğimize. 12 ilmek olarak 12 adet ilmeğimi atıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve bir ilmek daha atıyorum, 12. Ardından hemen geri döndüm. Bakın hanımlar, arka yüzdeyiz geri döndüğümüzde. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilk sırada hanımlar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri döndüm, ön yüzdeyiz. Artık burada düz örgü uygulaması yapacağız. 5'e de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ilmeğim, 3 4 5 6 ilmeğimi ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim ile örüyorum. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar iki şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara girerek, ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında da tığımdan yardım alarak ilmeklerimi çıkaracağım. Şişime takacağım. Şu ikinci ilmeğim. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmekler çıkartıyoruz ve şişimize takıyoruz hanımlar. Bu şekilde. Burada 5 ilmek oldu. Bir ilmek daha takıyorum, 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim, şu ikinci ilmeğim, şu üçüncü ilmeğim, şu dördüncü ilmeğim, beşinci ilmeğim ve bir ilmek de buradan çıkarttım, 6. 4 şişimizde de 6'şar ilmeğimiz oldu. Hemen 5. şişimi aldım. Bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Evet, ikinci şişime geçtim. Boş olan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. 5 şiş patik böyle aynı yönde dolana dolana örülüyor. Üçüncü şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi örüyorum şimdi de. Dördüncü şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Böylece hanımlar bir sıra tamamlamış olduk. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Artırmalara başlayacağız. Artırmaları şöyle patik burnuna baktığımızda şu sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. Hemen ilk şişimdeyim. 2 ilmek ördükten sonra, kenarımız başta çünkü. 2 ilmek ördükten sonra ikinci ilmeğimin altına şuraya girerek buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüyorum. İlk şişimde böylece 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geçtim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına, yani şuraya girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ördüm. İkinci şişte de artırmayı yaptık. 7 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum.
İkinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüyorum. Hanımlar, ilk 3 şişimizde böylece 7'şer ilmeğimiz oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar şöyle baktığımızda solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son 2 ilmek. Şöyle sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 4 şişimizde de artırmamızı yaptık hanımlar. Böylece 7'şer ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra artırma yaptık. Bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir sıra ilmekleri artırma yapmadan örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. Bu şekilde. İkinci şişimi ördüm. 3 ve 4. şişlerime geldim hanımlar. Burada da yine ilmeklerimi düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet, 4. şişimdeki ilmekleri de ördüm. Tekrar ilk şişimdeyim. Bir sıra düz örmüştük. Şimdi bir sıra artırma yapacağız hanımlar. Öncelikle tekrar ilk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına girdim. Ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Ben işte yarım ilmek almışım. Düz ördüm. Ve ikinci ilmeğin altından aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan 5 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Böylece ilk şişimde 8 ilmeğim oldu. İkinci şişimdeyim hanımlar. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece burada da 8 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de örüyorum. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. 4. şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Hanımlar, böylece 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra düz öreceğiz. O sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz. Artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim. Sonrasında birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, artırmalarımı yaptım geldim. Her bir şişimde 14'er ilmeğim var. Artırmalardan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen modele başlayacağız. Hanımlar, bu modelimiz 5 sıradan oluşuyor. Her 5 sırada bir aynı modeli tekrar ediyoruz. Şimdi modeli sadece patiğimizin ön yüzünde kuracağız. Şu ilk 2 şişi tabana model kurulumu yapmıyoruz. Modelde 1. sıramız. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. İpimi şişime doladım. Yani ajur yaptım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın, ilk modelimizi yaptık. Şimdi ikinci modeli yapacağız. 2 ilmek örüyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi keserek ördüm. Aynı işlemi yapacağım. 2 ilmek örüyorum. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Devam edeceğiz. 2 ilmek öreceğiz. İkinci şişimdeyim. İpimi şişime doladım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. 2 ilmek örüyorum. Artır, kes. 2 ör, artır, kes yapıyoruz. 2 ilmek örüyorum. Artırdım, kestim. Burada son 4 ilmek kaldı hanımlar. Son 4 ilmeği normal düz örüyoruz. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde yaptık. Tabana geçiyorum. Tabandaki ilmeklerimiz düz olarak örülüyor.
Tabana model kurulumu yapmıyoruz. Ajurlu modeller zaten taban için kesinlikle uygun olmaz. Evet, buradaki ilmeklerimi ördüm. Tabandaki diğer şişime geçtim. Burayı da yine düz olarak örüyorum. Tekrar ilk şişimdeyim hanımlar. Modelde ikinci sıramızı yapacağız. Şimdi bu sıramızda model kurulumu yok. İkinci sıramızda ilmeklerin tamamını düz olarak öreceğiz. Modelimizin ikinci sırası bu şekilde. Bir önceki sırada ajurlar yapmıştık. Kesimler yapmıştık. Bu sırada ilmeklerimizi düz örüyoruz. Şöyle. İkinci şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Böyle. Şimdi yine tabanımıza geldik. İlmeklerimizi tabanda da düz öreceğim. Modelin ikinci sırasında herhangi bir işlem yoktu. İlmeklerin tamamını düz ördük. Şu anda patiğimizin tabanındaki ilmekleri de yine düz örüyoruz. Evet. Şimdi hanımlar tekrar ilk işime geldim. Modelde 3. sıramız. Bu sırada model şekilleniyor. Bu sıramızda hanımlar kenardaki yine ilk 2 ilmeği ördüm. Bakın şu ajurlu ilmeği de örüyorum. Kenara 3 ilmek ördüm. Şu kesim yaptığımız sola doğru yatık bir ilmek var burada. Bakın bu bir ilmek. Bunu solundaki 2 ilmek ile yer değiştireceğim. Solundaki 2 düz ilmek arkadan gelecek şekilde. Bu ilk ilmek önden gelecek şekilde şöyle yer değiştirdim ilmekleri. Sırasıyla bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şöyle. Bu yanındaki bakın bu ilk modeli yaptık. Şöyle. Şimdi bakın bu bir önceki sırada ajur yaptığımız ilmeğimizi düz örüyorum. Tekrardan bakın kesim yaptığım sola doğru yatık bir ilmek var. Şimdi bu ilmek önden gelecek şekilde, soldaki 2 ilmek de arkadan gelecek şekilde şöyle ilmekleri yer değiştiriyorum. Bu ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Böyle. Yine bakın bir diğer modeli yapacağım. Ajur olan ilmeğimi düz ördüm. Şimdi kesim yaptığım bir ilmek. Bakın şu sola doğru yatık bir ilmek var. Bunu solundaki 2 ilmek ile yer değiştireceğiz. Bu 2 ilmek arkadan gelecek şekilde. Bu tek ilmek de önden gelecek şekilde. Şöyle yer değiştirdim. Ardından yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Ördükçe kendini gösterecek bir model. Şimdi hanımlar geçtim. Diğer şişime. Bakın ajurlu bir ilmeğimi düz örüyorum. Buradaki ilmek solundaki 2 ilmek ile bu ilmeği yer değiştiriyorum. Bu tek ilmek, ilk ilmek önden gelecek şekilde. Diğer 2 ilmek de arkadan gelecek şekilde. Bu ilmekleri sırasıyla düz ördüm. Tekrardan bakın ajurlu olan ilmeği düz örüyorum. Bu kesim yaptığımız şu ilmek. Bu ilmek önden gelecek şekilde. Soldaki 2 ilmek arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştirdim. Bu ilmekleri sırasıyla düz olarak örüyorum. Yine bakın bir ilmek ajur, bunu düz ördüm. Tekrar kesim yaptığım bir ilmeğim var. Bu ilmek önden gelecek şekilde yine. Solundaki 2 ilmek de arkadan gelecek şekilde şöyle yer değiştirdim. Ve sırasıyla bu ilmeklerimi düz örüyorum. Şöyle. Kalan 2 ilmeğimi de ördüm. Evet hanımlar, şöyle baktığımızda modelin 3. sırasını tamamladık. Şöyle bir desenimiz var şimdilik. Şimdi tekrar tabanıma geçiyorum. 3. sıramız böyleydi. Tabandaki ilmeklerimiz düz olarak örülüyor. Ördükçe kendini gösteren bir model hanımlar. Evet. İlk şişteki ilmeklerimi ördüm. Diğer şişimdeki taban ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum.
Şimdi tekrar ilk şişimizdeyiz. Modelimizde 4. sıramız. Bu sıramızda yine ilmeklerin tamamını düz olarak örüyoruz. 4. sıramızda ilmeklerin tamamı düz örülüyor hanımlar. Bu şekilde. Diğer şimdiki ilmekleri de düz öreceğim. Modelde 4. sıramız. Gayet kolay, örmesi zevkli, gösterişli bir model hanımlar. Kolaylıkla yapabileceğinizi umuyorum. Bu şekilde. Modelimizin 4. sırasını ön yüzde yaptık. Şimdi taban bölüme geçtik. Yine tabandaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. 4. sıramızı bu şekilde tamamladık. Diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Şimdi modelimizde 5. sıramızı yapacağız. 5. sıramızda da yine hanımlar ilmeklerimizin hepsi düz örülüyor. Modelin hep bir topu bu kadar. Sonuncu sıramız. Yine gördüğünüz üzere 5. sıramızda da ilmeklerimizin tamamını düz örüyorum. Diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Buralar düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum hanımlar. Model kurulumu yok. Bu şekilde 5. sıramızı tamamlamış oluyoruz. Tabanımıza geçtik. Yine tabandaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Her 5 sırada bir aynı modeli tekrar edeceğiz hanımlar. Birbirinin devamı şeklinde model ilerleyecek. Evet. Tabanımızı ördük. Şimdi tekrar ilk şişimize geldik. Bakın hanımlar 5 sıradan oluşan ilk modeli tamamladık. Şöyle. Şimdi tekrardan modelin 1. sırasından itibaren aynı modeli yeniden kuracağız hanımlar. Aynı modeli tekrar edeceğiz. Şimdi modelimizi tekrar ikinci kez kuralım. Modelde 1. sıradayız. İlk sırada 2 ilmek düz örmüştük. Alttaki işlemin aynısını yapacağız hanımlar. Alttaki modelin aynısı. 2 ilmek düz ördüm, artırdım. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. 2 ilmek düz örüyorum, artırıyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. 2 ilmek örüyorum, artırıyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. 2 ilmek örüyorum. İkinci şişten devam edeceğim. Artırmamı yapıyorum. Öndeki 2 ilmeği kesiyorum. 2 ilmek örüyorum, artırıyorum. Öndeki 2 ilmeği kestim. 2 ilmek ördüm, artırdım. Öndeki 2 ilmeği kestim ve kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Modelimizin 1. sırasını tekrardan kurduk. Şimdi tabandaki ilmeklerimizi düz olarak örelim, gelelim. Tabanımı ördüm. Tekrar ön yüzde modelde 2. sıradayız. Bu sıramızda ilmeklerin tamamını düz örüyoruz hanımlar. Modelimizin 2. sırası. İlmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Şöyle. 2. şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. Evet. Şimdi yine tabanımızı örelim, gelelim. Evet, tabanımızı ördüm. Yeniden modelli taraftayız hanımlar. Şimdi de modelimizin 3. sırasını yapacağız. Bu sıramızda hanımlar şöyle 1, 2 ve bakın bir önceki ajuru da ördüm 3. Bakın şu kesim yaptığım ilmeğime kadar ördüm. Şimdi bu kesim yaptığımız şu ilmek şurada, yeri belli. Bu ilmeği solundaki 2 ilmek ile yer değiştiriyorum. Bu kesim yaptığım ilmek önde olacak şekilde, diğerleri de arkada olacak şekilde. Sonra yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla ördüm. Bakın bu şekilde ikinci modelimizi de tamamlamış olduk hanımlar.
Şimdi aynı şekil diğer modellerimizi yapacağız. Bakın bir ajur olan ilmeğimi düz ördüm. Hemen ardından ilmekleri yine yer değiştiriyorum. Aynı işlemi yapıyoruz hanımlar. Ve yer değiştirdiğimiz ilmekleri sırasıyla düz örüyoruz. Bakın ikinci modeli de yaptık. Bu şekilde model kendini göstermeye başlıyor. Şekil bu şekilde ortaya çıkmaya başlıyor. Ardından yine bakın ajur ilmeğimi düz ördüm. Kesim yaptığım ilmeği de solundaki 2 ilmek ile şöyle yer değiştiriyorum. Şöyle. Ve ardından yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Devam ediyorum ikinci şişimden. Ajur olan ilmeğimi düz ördüm. Tekrar kesim yaptığım ilmeğime geldim. Solundaki 2 ilmek ile yer değiştiriyorum. Bu şekil. Yine ajur yaptığım ilmeğimi düz ördüm. Kesim yaptığım ilmeğimi solundaki 2 ilmek ile yer değiştirerek örüyorum. Bu şekil. Ajurumu düz ördüm ve kesim yaptığım ilmeğimi yanındaki 2 ilmek ile yer değiştirerek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz ördüm. Modelimizin 3. sırasını bu şekilde tamamladık hanımlar. Bakın şeklimiz biraz kendini gösteriyor burada. Şimdi tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Tabanımızı ördüm hanımlar. Şimdi tekrar ilk şişimde modelde 4. sıradayım. 4. sıramızda yine ilmeklerimizin hepsini düz olarak örüyoruz. Diğer şişime geçtim. Burada da yine ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimizin 4. sırasını da bu şekilde yapıyoruz. Son şişimi de ördüm. Şimdi yine tabanımızı düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Yeniden ilk şişimizdeyiz. Bu aşamada modelimizin 5. ve sonuncu sırasını da yapacağız. Bu sıramızda da yine ilmeklerimiz düz örülüyor. Böylece ikinci modelimizi de tamamlamış olduk hanımlar. Evet, ilk şişimdeki ilmeklerimi ördüm. İkinci şişime geçiyorum. Buradaki ilmeklerimi de yine düz örüyorum. İlk 2 modelimizi tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Şimdi hanımlar tabanımızı yine düz olarak öreceğiz. Sonra ilk şişte 3. modeli aynı şekil yapacağız. 5 sıradan oluşan 3. modeli. Yine ilk modelde yaptığımız gibi aynı işlemi yapacağız hanımlar. İlk 2 ilmeği öreceğiz. Artıracağız. Öndeki 2 ilmeği keseceğiz. Tekrardan 2 ilmek düz öreceğiz. Artıracağız. Öndeki 2 ilmeği keseceğiz. Modelimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Model bu şekilde ilerleyecek. Bu şekilde ilk 2 modeli birlikte yaptık. Ben bu patiğimi hanımlar şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model yaptım. Ben 7 model yaptım ama sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza giyerek, ölçerek yapın. Belki siz 6 model yaparsınız. Belki 8 model. Tamamen yapmak istediğiniz bu yüksekliğe göre değişiklik gösterebilir. Şimdi hep birlikte modelimize, patiğimizin ön bölümünü kendi sayılarımıza uygun olarak, kendi sıralamamıza uygun olarak tamamlayalım, gelelim. Sonrasında buluşalım. Birlikte bilek ayrımına geçeceğiz. Evet hanımlar, buraya toplamda şöyle 7 adet modelimi yaptım geldim. En son 7. modelimin 5. sırasını ördüm. Hemen bilek ayrımı yapacağız. İlk şişimdeyim hanımlar. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi normal düz olarak örüyorum.
İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ördüm ilk şişim ile. Bilek ayrımında yani şurada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebim şu. Bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Şimdi patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar bu bölüme. Ben patiğimin şu bilek kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ilk 8 ilmeğim haroşa. Haroşalarımı düz öreceğim burada. İkinci şişimde ilk 8 ilmeğimi haroşa düz örüyorum. Şöyle 8 ilmeğimi ördüm. Devamındaki ilmeklerimi de yine ön yüzde olduğum için düz öreceğim. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Bu arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ben bu patiğimin arka bölümünde ilmekleri şöyle alıyorum. Bakın. Şöyle şişim üstte, ipim altta. Şöyle. Ön bölümleri yaparken şöyle alıyordum. Çünkü ön bölümde hep aynı sıradan gidiyorduk. Yani aynı yönde örüyorduk. Arka bölümde ilmekleri böyle farklı almamın, ön yüzde farklı almamın sebebi şu. Arka yüzde ilmekleri örerken ilmekleri ters örgüde ilmeklerin yönü bu şekilde daha düzgün düşüyor. Böyle örüyorum. Sizler nasıl rahat örüyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Yoksa takdirde cilveli örgü dediğimiz ters örgü gibi bir şey düşüyor. Hani ilmek yönleri farklı duruyor. Farklı bir görüntü oluşuyor. Bunu önlemek için bu şekilde alıyorum hanımlar. Şöyle son 8 ilmeğim haroşa. Bunları da yine normal düz olarak örüyorum. Buraları bakın normal alıyorum. Şişim altta, ipim üstte. Bilek ayrımına kadar geldim. Şimdi geri döneceğim. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz hanımlar. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 8 adet ilmeğimi haroşamı düz örüyorum. 6, 7, 8. Bakın buraya bir diş haroşa düştü. Diğer ilmeklerimi de bakın şu anda arka yüzdeyim. Ters olarak örüyorum. Bir diğer şişime geçtim. Burada da yine ilmekleri ters örmeye devam edeceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hepi topu bu kadar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece kenarlardaki 8'er ilmek haroşamızı düz olarak öreceğiz. Haroşayı her iki taraftan ters örgü örerek de oluşturabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gidiyorsa. Son şişime geldim. İlmekleri ters öreceğim. Sadece bilek kenarındaki son 8 ilmeğimi haroşamı düz öreceğim. Bakın son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Evet, tekrardan bilek ayrımına geldik hanımlar bu şekilde. Yine geri döneceğiz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Bu şekilde devam edecek. Tekrar ön yüzdeyim. Yine kenardaki 8 ilmek haroşamı düz örüyorum. Ve devamındaki ilmeklerimi de tekrar diğer bilek ayrımı yaptığımız yere kadar düz öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Arka yüzde ters öreceğiz. Bu şekilde gide gele patiğimizin arka bölümünü tamamlayacağız. Şöyle baktığımızda şuralarda birer diş haroşamız oluştu. Ben patiğimin arka bölümüne 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin, ölçün, deneyerek yapın. Arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre tamamlayalım, gelelim. Ardından buluşalım. Patiğimizin topuğunu birlikte yapalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın şu bölüm genişlediği için ilmeklerim şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmeğimi ayırdım. Kalan ilmekleri sağ şişime taktım. Topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. 8 ilmek haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim.
8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki ikisini kesiyorum. Zaten bu tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Burada da 24. de kesimi yaptık. Topuğumuz için ortaya bakıyoruz. 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bu şekilde sonuncuyu da ördüm. Geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlk 23 ilmeği öreceğiz. 24. ilmekte kesimi yapacağız. 8 haroşamı ördüm. Sayarak gideceğim. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24. ilmekte öndeki ikisini birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Araya bakıyoruz. Şimdi de 6 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 23 ilmek örüp 24'te kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim, gelelim. Evet hanımlar, aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Hemen tığımı alıyorum, kesmeye başlayacağım. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım, ikisini topluyorum. Diğer kesimlerimi de şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmekler aynı anda bitiyor ve kesimimiz tek yön oluyor hanımlar. Sağ ve sol patiği aynı şekilde aynı yöne kesiyoruz. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim. Şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki, sonra da diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. 3 ilmeğin üçünü birden topluyorum. 2 tane de zincir çektim ve ipimizi kesiyorum. Patiğimizi tamamladık hanımlar. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Sonra patiğimize bakalım. 5 şiş patiklerde bu iyi oluyor. Hani burunda başlıyoruz, topukta bitiriyoruz. İp kırma falan olmuyor. Daha pratik oluyor. Şöyle. Bakın hanımlar, topuğumuz böyle. Gizli kesim. Ayağı giyince zaten şöyle dümdüz duruyor. İzi bile belli değil. Çok şık, temiz bir görüntüsü oluyor. Evet, patiğimiz bu. Hemen manken ayağıma giydireyim hanımlar. Bir de patiğimizi ayağımızda görelim. Şöyle. Çok güzel, kolay, pratik bir modeldi. Tek renk, sade, şık model seven hanımlar için de iyi, güzel bir fikir oldu diye düşünüyorum. Ben çok beğenerek, çok severek, zevkle ördüm. Umarım siz de benimle birlikte patiğinizi severek, beğenerek yaparsınız. Evet hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da yine bu şekilde. Tabanımız, topuğumuz. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.